Burası gerçek mi? Bence Fifi Adası'nın, bu ana adanın en güzel plajını görüyorsunuz. Bugün göreceklerinize çok şaşıracaksınız yani. Sadece 60 baht, 2 dolar bile değil arkadaşlar. Yani Fethiye'de 50 saatte yüklediğim herhangi bir videoyu size burada 1 saatte yükleyebilirim. Abi bakar mısınız, bak neyle yapıyor? Şişle yapıyor bildiğin. Burayı küçük bir Kopangan adasına çevirmeye çalışmışlar. Parti adası yapmaya çalışmışlar ama tam olmamış. Bu gördüğünüz bütün oteller tsunami'de sular altında kaldı. 6 metrelik dalgalar vurdu. Şu an var ya, o kadar şaşkınım ki. Çok güzel oldu be. İyi ki geldim buraya. Bir gün Tayland'da böyle geçiyor işte. Dostlar, herkese sonunda Fifi adalarından selamlar. Ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun ben artık tam anlamıyla başlayacağı yolculuklardan bir tanesine çıktım ve Phuket'ten Fifi adasına geldim. Burası benim yıllar önce geldiğim ama günübirlik turlarla gelip görebildiğim bir yerdi ve çok beğenmiştim. Hatta demiştim ya, niye burada ben birkaç gün kalmıyorum diye, plan yapmadım diye kendime kızmıştım. İşte şimdi buraya bu sefer dünya turu için geldiğimden dolayı zamanım çok ve buraya kadar gelip de 3 gün 4 gün bu adanın keyfini çıkarmadan dönmek istemedim. Phuket'ten feribotlar koymuşlar, hızlı sürat tekneleri var, çok hızlı bir şekilde de gelebiliyorsunuz. Çok yavaş da bütçenize göre ve ben bir tane feribota bindim ve 2 saat 45 dakikada Phuket'ten beni Fifi'ye getirdiler. Burası aslında bir adalar topluluğu, yani tek bir ada yok, 5-6 tane ada var ve şu anda ben en meşhurlarından olan Phi Don adasındayım. Şimdi buralar neden meşhur biliyor musunuz? Bu benim Tayland'a kaçıncı gelişim hatırlamıyorum. Ama asıl aklımdan çıkmayan ve burayı uçuran bir olay var. O da Leonardo DiCaprio'nun The Beach filmi. O The Beach filminden sonra burası patlıyor. Aslında ilk 1945'li yıllarda özellikle Müslümanların kurduğu Malezya'dan gelen halk burada yaşamaya başlıyor ve kokonat üretimiyle burada yaşıyorlar. Ama akabinde özellikle 2000'lerden sonra buradaki o Maya Beach bir patlıyor. Ben böyle bir turizm görmedim. Yani o kadar zor kalacak yer buluyorsunuz ki her yer tıktım tıktım. Tamam, ada küçük ama çok ciddi bir turizm potansiyeli var. Çünkü Tayland'ın da en çok tanıtımlarda kullanılan fotoğrafları, görseli burası. İki yakasının da deniz olduğu ve böyle ince bir şekilde ortada plajın buluştuğu fantastik bir coğrafya burası. Ben buraya gelip de günübirlik tur yapıp size sadece Maya Beach'i göstermek istemedim. Aynı zamanda hem Fifi adasını göstereyim hem buranın gecelerini göstereyim dedim. Çünkü burası bir backpacker adası. Yani Kopangan'ın küçük halini düşünebilirsiniz. Ama pek tabii ki çok daha, ilk izlenimlerimi söyleyeyim, daha sakini ve daha küçüğü. Bununla beraber birlikte hem bu adayı gezeceğiz hem bir sonraki bölümde de bölgedeki diğer adalara tur yapacağız. O yüzden yine size buralara gelirseniz nasıl bir planlama yapacaksanız elimden geldikçe yardımcı olacağım. Açıklama kısmına da kalmanız gereken otellere, özellikle web sitemi kesinlikle böyle inceleyerek bakarsınız. Tayland'a gelmeden önce internette bulabileceğiniz en güzel kaynaklardan bir tanesi bu olacak. Hadi bakalım, size iyi seyirler. Ben de şu meşhur Koh Phi Phi adaları nasılmış keyfini çıkararak sizlere aktarayım. Başlıyoruz. Şöyle bir markete falan gitmiştim yürüyüş yapa yapa. Videoyu da çeke çeke size göstereyim diye düşünürken tam geri dönüş yolunda bakın ne olmuş. Sular çekilmiş. Burada sular 50 metre 60 metre çekiliyor ve tekneler arkada gördüğünüz gibi karaya oturuyor. Bir yandan da müziği duyuyorsunuzdur. Bugün parti günü burada. O yüzden şuradaki mekanların birçoğunda partiliyorlar. Ada bak böyle bu kadarcık. O meşhur orta kısmı da şurası. Buranın sol tarafı da sağ tarafı da 2004 yılındaki tsunami'den çok ciddi etkilendi. Şu gördüğünüz bütün oteller, barlar, kafeler, restoranlar, her şey suyun altında kaldı ve yaklaşık 6 metrelik dalgalardı bunlar. Ve akabinde 20 yıllık süreçte yeniden buraya tabii kurdular ama pek tabii ki hala ciddi anlamda eksikleri olan bir ada olduğunu düşünüyorum. Bir kere pis. Yani bunlar falan beni şok etti. Ufacık bir adayı bayağı kirletmişler. Hatta dün birkaç tane burada yaşayan Müslümanlarla konuştum. Ben akşam gelmiştim buraya. Ya dedim, hani ne kadar güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Bu pislik niye var? Devlet bizi organize etmiyor. Yani en turistik yer burası. Biz burada organize olamıyoruz dedi mesela. Ki burası Krabi bölgesi. Yani eyaletler gibi düşünebilirsiniz. En ünlü yeri. Bence Phuket'ten de ünlü burası. O Leonardo DiCaprio'nun filminden dolayı. Ama
Bugün göreceklerinize çok şaşıracaksınız yani. Ben bu videoda biraz size hem hayal kırıklığını hem de buranın güzelliklerinin yanında gerçeklerini de göstermek istiyorum. Mesela bakın abi, şu bir kanalizasyon sistemi şehrin içerisinden geçiyor ve size şu kokuyu tarif dahi edemem. Ya ben adalar güzel koksun, keyif alayım diye Phuket'ten buraya kaçtım. Burası daha beter. Yani bunu aşamıyorum. Fıstık gibi adaları var. Bunu başaramıyorlar. Olmuyor yani. Her yer böyle Tayland'da, ne yazık ki. Tayland'a gelip en çok küfür edeceğiniz, tabiri caizse söyleneceğiniz şey bu olur. Böyle gördüğünüz bütün şu mekanlar, işte oteller, restoranlar, daha çok hosteller falan. Şuradan bir giriş yapalım. Şurası merkez kısmı çünkü. Ama aynı zamanda bak ne güzel tesisler var. Şunlar çok güzel oteller mesela. Gel şu tepedeki çirkin binayı söylemiyorum. Hiç güzel görünmüyor ama şu an gördüğünüz gibi bu adada herhangi bir taşıt yok. Her şeyi o arabalarla taşıyorlar. Limanda iniyorsunuz. Liman bu tarafın sol tarafı, teknelerin daha rahat yanaşabileceği bir alan. Bir de burada daha çok küçük tekneler var. Onlar da sağ tarafta oluyor. Ben şu an en yoğun sezonunda geldim. Buranın Aralık, Nisan arası en yoğun sezonu ve kurak sezonu. Havadan da anlayacağınız üzere Nisan'dan sonra da havalar bozuyor ve yağmurlu sezon, düşük sezon başlıyor ve fiyatlar da çok daha pek tabii ki uygun oluyor. Bak şimdi şurada bir yer var. Mekanların hepsini görebiliyorsunuz zaten. Bunların içerisindeki en ünlü bir hostele götüreceğim. Şimdi Kopangan'da falan size göstermiştim daha önceden. Burada yine bir küçük parti adası gibi yapmışlar. Hiç romantizm falan aklınıza gelmesin, bir Koh Samui falan değil. Ve çok uygun fiyatları. Yani hostelde mesela benim kaldığım hostelde mesela odanın geceliği 13 dolar falan. Yani hostelin daha doğrusu paylaşımlı. Ama oda isterseniz de 80 dolar falan vermeniz lazım. Erken rezervasyon yaparsanız da 40 dolara falan yerler vardı. Ben salaklık yaptım. Son dakikaya kaldım çünkü. Böyle bir yerden gidiyoruz. İsmi bu. Ibiza Pool Party yazan hostel. Bugün parti var işte, size söylediğim gibi. Ama şöyle bir manzara için çok uygun değil mi? Burada beer pong oynayan kızlar var. Gürültü kaldırmıyor arkadaşlar. Hani gençlere öneririm, gelin orada partileyin mesela. Fiyatları falan çok uygun da. Ama artık böyle 30'ları geçtiyseniz benim gibi ve hiç parti çekmek istemiyorsanız hiç bulaşacağınız yer değil. Ve manzaranın da güzelliğine bakın. Bu arada size bir uyarıda daha bulunayım. Buradaki, yani Tayland'da gördüğüm neredeyse bütün havuzlar pis. Burada klorlamayı mı bilmiyorlar, iyi bakmıyorlar mı tam emin değilim. Ama çoğu havuza dikkatli olmanızı öneririm. Bunu niye söylüyorum? Renginden de anlıyorsun böyle zaten. Ben temiz olduğunu düşünmüyorum. Fıstık gibi deniz varken havuzu da tercih etmiyorum. Aklınızda bulunsun. Burası işte gün batımını izlediğiniz plaj kısmı. Şuradan batacak akşam. Ay çok iyi değil mi ya? Şu an o kadar sıcak ki. Yani resmen denizde kurudu. Hani çekildi ve kurudu tabiri caizse. Şu karşı taraflarda bak hiçbir yerleşim yeri yok. Şuradan başlıyor. Şu tarafa kadar yerleşim yeri var. Bir de aynı şekilde adanın diğer tarafında yerleşim yeri var. Doğu tarafında desem daha doğru olacak sanırım. Burada envai çeşit bar, restoran vesaire var. Bunlar gece kulüp oluyor. Barlar daha doğrusu. Ama ben şimdi böyle güzel bir yere gidip yemek yemek istiyorum. Var ya, bu rehberlerin hepsi buraya gelecek olanlara, gelmeseniz de en azından görsel ve bilgi anlamında biçilmiş kaftan. Yani bu şekilde internette çok az Türkçe kaynak bulabiliyoruz ya. Yani hani 3-5 kişiyiz, hadi 10 kişi olalım. O yüzden güzel. Bu işi seviyorum. Bu gördüğünüz bütün oteller tsunami'de sular altında kaldı. 6 metrelik dalgalar vurdu. Yani buradan yürürken
aklıma o kareler geliyor. Çünkü gelmeden önce videoları izlemiştim. Ve onlar için gerçekten çok zor bir süreçti. Yıllarca toparlayamadılar. Ama işte dediğim gibi beni en üzen şey etrafın pisliği. Bu kadar güzel bir coğrafyanın pek kıymetini bilmiyorlar. Hatta öyle ki buradaki Maya Beach'e o kadar çok tekne geliyor ki su altı yaşamı etkileniyor. Sonra da diyorlar ki 2018'de biz adayı kapatıyoruz. Ve adayı kapatıyorlar abi. Yeniden su altı canlılığı, doğası kendine gelsin diye. Gittiğimde de göstereceğim zaten. O ayrı bir vlogda olur muhtemelen. İşte bu gördüğünüz kumların bütün detayları ne aslında biliyor musunuz? Resifler. Şu açıkta bulunan resifler parçalanıyor ve binlerce yıllık bir süreç tabii ki bu. Böyle kumlar oluyor. Bembeyaz kumlar gördüğünüz resif aslında kabukları ve o tsunami'nin patladığı yer aslında biz şu anda neredeyiz diye düşünecek olursanız Andaman Denizi'ndeyiz ve Hint Okyanusu'nun bir ucu burası. Ekvatora da oldukça yakınız ve 12 ay yazın yaşandığı bir coğrafya burası. Artık güneş başıma geçiyor. Gidip güzel bir yemek yemek istiyorum. Bari gerçekten en güzel zamanda geldim buraya. Yani yazın falan da gelmiş bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Asla yazın gelmeyin. Yani asla demiyorum. Yani daha çok nemli ve yağmurlu olduğu için bunu söylüyorum. Bak şu an püfür püfür esiyor bak gölge bile. Sokaklarına indik. Hemen plajdan yürüdüğünüzde zaten bir dakikada küçücük ada olduğu için sokakların, restoranların vesaire her şeyin olduğu yere girebiliyorsun. Her şey var. Aradığınız her şey. Ada olarak küçük bir yer gibi düşünmeyin dostlar. Ama tabii fiyatlar her şey taşınarak geldiği için pek tabii ki daha birazcık pahalı oluyor. Mesela 7'lik su 7 baht olan bir su burada 15-20 baht oluyor. Oradan anlayabilirsiniz ama yemek fiyatları da enteresan bir şekilde Phuket'ten daha ucuz. Onu anlayamadım bir türlü. Gerçi bugün deneyimlerken size bir yandan anlatırım. Bu sokak gördüğünüz yer adanın en ince noktası. Yani demiştim ya burasının iki tarafında da deniz var diye. Yaklaşık bir 100-150 metrelik bir caddeden hemen diğer tarafına geçebiliyorsunuz. Allah Allah. Şöyle serin serin şeyler de içelim ya. Bak adada her şeye var dedim ya, McDonald's bile varmış. Görmemiştim. Daha karşıda Burger King var. Şurası da limanları. Limanlarının olduğu yerden bütün teknelerle birçok yere gidilebiliyor. Ama ben şimdi sizi çok güzel bir restorana götüreceğim hazırsanız. Artık böyle deniz mahsulü, ıstakoz, karides, kalamar, balık dahi canım çekmiyor. Pizzaya, makarnaya, hamburgere zaten doydum. O yüzden bizim mutfak burada da var desem. Bir abi var buraya gelmiş. Türk restoranı açmış. Bu kadar uzak bir yerde, bu kadar küçük bir yere sen gelip nasıl açtın bunu? Merak edip yine yerinde inceleyeceğim. Pek tabii ki akşam ben sizi böyle deniz kenarında falan çok güzel balık yiyeceğimiz yerlere götürürüm. Ama şimdi gündüz olduğu için böyle güzel bizden bir şeyler yemek istiyorum. Yine standart Tayland'ın kablo karmaşası devam ediyor. İşte burası. Efe Mediterranean Cuisine. Allah'ım inanamıyorum. Buraya da geldik. Hello. İçerisi de serinmiş abi. Arkada yine Türk müzikleri çalıyor. Ezogelin çorbaları, ezme, yoğurt, cacık. Allah Allah. Allah'ım. Allah'ım keşke dünyanın her yerinde olsak. Lahmacun. Pide de yapıyor. Abim benim ya. Nasıl geldin buralara? Helal olsun. Ve fiyatlar da çok uygun yani. Bak şöyle kavurmayı falan 300 bahta satıyor. Bu mesela şeyde Phuket'te birçok yerde 500-600 bahtı. Efe rakı göbek. Ve böyle bir ambiyansımız. Hadi ben yemeğimi söyleyeyim artık. Bir enerji almam lazım yoksa düşüp bayılacağım sıcakta. Şimdi yemeğin siparişini verdim. Az sonra geldiğinde gösteririm. Size bir türlü anlayamadığım bir şeyi anlatmak istiyorum. Bakın biz şu an Tayland'dayız. Tayland öyle Singapur gibi ya ne bileyim işte Japonya gibi gelişmiş bir yerde ve bir adadayım ben. Arkadaşlar internet hızına bakın.
258 download alıyorum, 195 upload. İnanılır gibi değil. Benim Fethiye'de aldığım upload ne biliyor musunuz? 4. Yani Fethiye'de 50 saatte yüklediğim herhangi bir videoyu size burada 1 saatte yükleyebilirim. Yani o kadar net anlatayım size. Hani inanamıyorum ve Tayland'ın neredeyse her yerinde bu kadar iyi internete ulaşabildim. Bu arada da ulaşmak beni çok şaşırttı. Öyle sizlerle detayı paylaşmak istedim. İnanılmaz yani, o kabloları görüyorsunuz rezil rüsva halde sözde. Ama bizden kat be kat daha hızlı internetleri var. Bunu da böyle bir not olsun diye söyleyeyim. Acıktım, yemeğimi bekliyorum. Önden de şöyle bir watermelon karpuz suyu aldım. Herhalde dünyada içtiğim en iyi karpuz suları Tayland'dakiler. Yağmur ve hava durumundan dolayı çok lezzetli oluyormuş. Ama mesela domatesi, salatalığı falan lezzetli değil. Böyle bir detay daha var. Bildiğim her şey anlatasım geliyor size. Allah'ım, başka bir şey istesem gerçek olacakmış. Şunun güzelliğine bakın. Yanında da çok güzel böyle ekmek. İnsan hasreti gideriyor resmen böyle şeylerle. Buna toplamda kavurmaya ve karpuz suyuna 450 baht ödeyeceğim. Yani 13-14 dolar. Bakalım. Ekmek bambak ne güzel bir şey. Mis gibi kavurma. Okyanusun ortasındayım şu anda. Harikaydı yemek. Çok güzeldi. Çok lezzetliydi. Doydum. Karnım tok. Sırtım pek bir şekilde. Şimdi adanın diğer tarafına geldim. Biraz da buraları göstereyim size. Hava da şu an birazcık daha serinledi. Akşamüstü olmaya başladı. Güzel güzel yürüyüş yapıyorum. Çok güzel ağaçlar var. Avatar filmindeki gibi, şuna baksanıza. İşte adanın bu tarafında şurada görüyorsunuz bak, feribotlar falan yanaşıyor ya, burası ana limanı. Bunlar da küçük teknelerle adaları gezebildiğiniz bir bölgesi ama burada da bakın denize giren kimse yok. Denize girmek için burası da güzel değil. Zaten çok tekne olduğu için girmenizi de önermem. Dalış cenneti burası. Tayland'ın en ünlü dalış noktalarından bir tanesi. İsterseniz dalışlara direkt katılabiliyorsunuz. İsterseniz bak böyle eğitim de veriyorlar. 3400 bahtmış mesela. Yani 100 dolara falan geliyor. Ben dalmayı değil, daha çok scuba diving yapmayı seviyorum. O yüzden ona göre bir tur kiralayacağım. Tezgahları kurmaya başlamışlar. Restoranların yine en çok sattığı şeyler deniz mahsulü cenneti olduğu için burası. Karides, kalamar, ıstakoz, hatta canlı canlı yine burada da satıyorlar, bakın. Şimdi dediğim gibi burayı ne ünlü etti, şimdi size onu anlatayım. Bakın. Şu fotoğrafta da gördüğünüz üzere bu plajları geziyorsunuz. Böyle tekne turları var. Yarım günlük, tam günlük ya da akşamüstü diye ayırmışlar. Ve genelde böyle dalış yapabileceğiniz teknelerle gidip şuraya gidiyorsunuz. Maya Bay, en meşhuru da orası. Bu tura katıldığınızda bütün şu Bambu Mambu adası, Maymun adası vesaire hepsini görüyorsun. Ama fiyatlarını hiç sormadım, şimdi soracağım. How much is the full day tour for the Maya? 1500 with speedboat. What does it include? Include 10 and 2 7. This including for the mask, snorkel, life jacket, food, Coca-Cola, water, lunch. We don't pay any extra for the entrance, yes. Right? And then you be make this kind of road. Yes. I see. We see all of them. Wow, sounds cool. Okay, let me think about it. Okay. Thank you. Have a nice day. Bak 1500 baht veriyorsun. O da yaklaşık olarak 46-47 dolar. Onların hepsini gezdiriyorlar. Harika bir tur. Yani bunu kesinlikle alacağım zaten. Kaçarı yok. Drone'umu bile getirdim sırf size bu güzellikleri göstermek için ve ömür boyu bana da anısı kalsın diye. Güzel. 1500 baht normal yani. Adamlar yediriyorlar, içiyorlar. Akşama kadar da gezdiriyor. I could be strong, survive all on my own, but now I'm running out of hope. Buradan devam ettiğinde böyle Long Beach adında daha çok denize girebileceğiniz yürüme mesafesinde bir plajları var. Oraya doğru gidiyorum ama bir yandan da gün batımını göresim var. Zaten yarın bolca yüzeceğim için gitmesem de olur diye düşünmeye başladım. Ama hani siz gelirseniz aklınızda bulunsun. Bak bunların hepsini açıklamaya yazacağım zaten. Oradan mutlaka bakın. Hatta bölge bölge otellere kadar da önermeyi düşünüyorum size. Buraya gelenlere bedavaya rehber.
Şuranın güzelliğine bakın. Böyle bir yerde yüzüyorlar. Önlerinde de deniz. Burası bir kafeymiş. Burada da deniz çekilmiş. Şurası işte. Oraya doğru yürüyorum. O taraflar daha denizin düzgün olduğu bir yer. Kafenin ismi şu. Fifi Don Cafe'ydi. Şu an araya girmişler. O yüzden bir şey söyleyemedim. O meşhur plaja doğru yürüyorum. Bakalım gidebilecek miyim? Ezan okunuyor. Şurada bir yerde cami var. Malezya'dan gelen Müslümanlar işte buralarda yaşıyorlar. Krabi bölgesinde daha çok. Ülkedeki Müslüman nüfusunun %80'i burada. Ve adadaki tek cami olduğunu düşündüğüm yere geldim. Şurası. Okullarından dönen fifili çocuklar. Bisikletleriyle gidiyorlar. Of, şu otel neymiş be? Dur şuradan kaçak gireyim. Vay be. Bak burada iyi bir çekeyim. Çaktırmadan sonra size bir şey anlatacağım. Şimdi bu adada özellikle yoğun sezonda erken rezervasyon yapmazsanız yer bulamazsınız. Ben çok süründüm yer bulurken. Yani o kadar perişan oldum ki. O yüzden ben yandım, siz yanmayın. Buralara gelirken kesinlikle önceden, en azından bir hafta öncesinden otel rezervasyonlarınızı, kalacağınız yerleri ayarlayın. Çünkü çok ciddi bir turizm var. Ben açıklamada size yine indirimli linkleri veririm. Oradan bakıp alırsınız. Hello. Swadikap. What's your name? Không Kahwan. Ice Ice. Si Si no Si Alam mo ka chữ I am Dennis. Dennis. Bye bye. Take care of yourself. Bak buraları çok beğendim. Bu bölge güzelmiş arkadaşlar. Şu tesislerin güzelliğine, plajların güzelliğine bakın. Adanın birçok yerini yürüdüm. Ama en çok şu ana kadar burayı beğendim. Bakın hatta yazıyor Fifi Andaman Beach Resort'un içinden geçiyorum şu an. Of, şuralara bak. Bambaşka bir dünya oldu. Benim o kaldığım yerler ne kadar pismiş ya. Düşününce. Başka bir ülke oldu sanki burası. Hadi canım. Vay vay vay. Tabii ya, paravanı olduktan sonra Hindistan'ın ön mahallesi arka mahallesi gibi oldu. Oteller bile var ya, o kadar uygundu ki ben salak gibi son dakikaya kaldım. Yani şuraya falan 2500-3000 bahta kiralardım kendim. Çok yanlış hata yaptım. Siz yapmayın. Ben yandım, siz yanmayın. Keyfim yerine geldi. Oha, keyfe bak ya. Buranın plajı da güzel. O karmaşa gitti. Daha böyle sakinlik hakim oldu. Bak, suların çekilmesi birazcık daha azalmış burada. İleride de plajın olduğu yere gittikçe düzelecek. Okul da burasıymış. Adanın en güzel yerine okul yapmışlar sanki. Güzel insanlar bak. Çocuklar da burada okuyorlar. Burada da böyle bir otel var ama bu çok güzel değil. Şöyle gidelim bakalım. Neredeymiş diye sorduğumda bir adam az önce yeni başladınız, yürümeye devam edin dedi. Şöyle bir kompleksin içerisinden yürüyerek gidiyoruz. Bakalım nasıl bir yer çıkacak, inşallah değer. Şuradan başladım, tepeleri aşağı aşağı böyle bir yere geldim. Buradan devam ediyoruz. Bakalım şu çekilmiş denizin içinden yürümek nasıl bir duyguymuş. Şuraya kadar deniz varmış bak. Belli oluyor zaten. İşte deniz çekildikten sonra zeminde böyle şekiller oluşuyor. Ve içinde böyle yengeçler var. Pıt 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 koşuyorlar. Buralar çok izole. Hiç kimseler yok. Daha çok kafa dinlemeye gelen insanların tatil yaptıkları bir yere benziyor. Hala ulaşamadık. Ve sonunda geldim. Dalga seslerini duyuyoruz. Tam yatış yeri. Adanın
Şu anda ben, şurası bak merkeziydi, birleşme noktasını görüyor musunuz? Buradan çıktım, şuraya geldim. Long Beach'e. Buradan sonra zaten başka da gidecek bir yer yok. Sonuna kadar gelmiş oldum bu taraftaki. Buralarda en sevdiğim şey, hiçbir plaja neredeyse para ödemiyorsunuz. Gelip direkt şezlongunuz, şemsiyeniz varsa da atabilirsiniz. Kimse size karışmaz. Ama havlunuzu atıp denizin keyfini çıkartabiliyorsunuz. İleride daha güzeli varmış. Dur. Bu daha başlangıçmış. Oo, burası gerçek mi? Bu şu ana kadar söylediğim her şeyi unutun. En başa dönüyoruz. Bayağıdır bir şeyi böyle gördüğümde heyecanlanmamıştım. Çünkü hiç beklentilerimi yüksek tutarak buraya gelmemiştim. Yolda da anlamışsınızdır ama hanımlar beyler, bence Fifi Adası'nın, bu ana adanın en güzel plajını görüyorsunuz. Vallahi artık buralarda yol bitti. Kayaları aşarak gidiyorum. Bu kadar insan buraya benim gibi rezillik çekerek gelmiş olamaz. Bunun daha kolay bir yolu olmalı. Muhtemelen şuradaki taksi tekneleriyle geldiler. Tabii ben yine rezillik çekmeyi sevdiğim için en zor yolu tercih etmiş oldum. Abi muhteşem. Şu an var ya, o kadar şaşkınım ki cenneti bulmuş, kavuşmuş gibi hissediyorum. Çok başka bir diyar oldu. Buradan geriye gitmek için taksi botlar varmış Phuket'e. Ama ben biraz dolaşmak istiyorum. Sonra bir tanesini her şekilde atlar dönerim. Çok beğendim burayı çünkü. Şu ana kadar adada beğendiğim en güzel yer. Burası tam yatış yeriymiş vallahi. 400 bahta isterseniz tayı masajı da yapılan locaların olduğu yer var. Millet böyle içeceklerini almış, ağaçların altında yatıyorlar. Burayı çok beğendim arkadaşlar. Bir kere daha söylüyorum. Ha, burada da restoranlar var, oteller var bu arada, kafeler var, market var. Adanın merkezi kadar yoğun değil. Lakin aradığınız birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Oo, şu ışığın, manzaranın güzelliğine bakın. Çok güzel oldu be. İyi ki geldim buraya. Bak, buradaki otelin ismi de Paradise Resort'muş. Şöyle bir otel. Güzel. Huzurluydu burası. Dönebiliriz. Bro, how much is taxi boat? Center. 100 bahtmış. Hadi. Şansıma buldum, taksiyle dönüyoruz. Ay. Buraya bir daha gelirsem burada uzun zaman geçiririm. Aklınızda buluna. Ve buradan ayrılıyorum. Geldik. Çok güzel bir yolculuk oldu ya. İşte bunun asıl en güzelini yarın, yani bir sonraki bölümde adalara giderken yaşayacağız. Merak etmeyin yani. Bu Fifi'ye giriş 101 gibi oldu. Size sabah bahsettiğim o ana iskelede burasıydı zaten. Buraya geri döndük. Şimdi gün batımı izlemeye gidiyoruz. Daha gün batımına var, o yüzden bir serinleyip kahve içeyim. Hiçbir şey içmedim doğru düzgün. Bak, bu arada ortalık sakinleşti. Çünkü günübirlik buraya gelen, o Maya Beach için gelen Phuket'ten özellikle günübirlik turlar artık döndü. Dönünce pek tabii ki biraz daha sakinleşiyor. Aynı zamanda burada yaşayan şu andaki turistler muhtemelen gün batımı izlemek için plaj kısımlarında ve akşama hazırlanıyorlar. Bir iki saat sonra bu çarşı karışacak ama merak etmeyin. Böyle de bir detayı söylemek istedim. Şu restoranın
Kafeleri bayağı güzelmiş. Kahveleri bayağı güzelmiş. Atom Resto diye geçiyor. Oh serin ya. Sadece 60 baht. 2 dolar bile değil arkadaşlar. Burası birçok yere göre, yani Phuket'e göre özellikle çok daha uygun. Instagram'da paylaşımlar yapıyorum. Orada da takip edin. Anlık olarak paylaşıyorum çünkü bir sürü şey, rehberler hazırlıyorum. Daha böyle hızlı oluyor. Orada da bir hayalin peşinde olarak aratabilirsiniz. Şimdi kahvemi içeceğim ve birazdan çok güzel gün batımı izlemeye gideceğiz. Kahvemi içtim. Çok güzeldi kahve bu arada. Şimdi manzara noktasına doğru yürüyorum. Hava da kırıldı. Güzel oldu. Tayland'ın adalar içerisinde en çok fotoğrafının çekildiği yer kesinlikle birazdan sizi götüreceğim yer. O Phifi'nin en güzel fotoğraflarının çekilen, adayı tepeden izleyebileceğiniz nokta böyle biraz tırmanılarak çıkılan bir yer. Kondisyon istiyor mu bilmiyorum. Daha önce ben hiç çıkmadım. Ama şimdi beraber deneyimleyeceğiz. Peki. Kayak ister misiniz diyorlar. Yani burada daha çok kano ya da paddleboard'a da binip dolaşabiliyorsunuz resiflerin üstünden, ama ben yer azından tura katılacağım için böyle benzer şeyleri yaparım. Çok kötü kokuyor şu olay. Bak abarttığımı falan düşünüyorsunuz. Ben bir şey yapıyorlar yani Hindistan'da demişimdir felaket kokuyor diye. Bir de burası ya. Bunu beceremezlerdi yani. Bunu asla toparlayamayacaklar bence. Ne zaman gelirseniz gelin Tayland'da bu kokuyu yaşayacaksınız. O yüzden gelmeden ya da geldiğinizde Vikis'e benzeyen bir şey var. Böyle özellikle yerel halk kullanıyor onu. Bizdeki o Vikis'in o nane kokusu var ya, onu çok benzer. Burunlarının önüne böyle sürekli böyle 5 dakikada bir ondan kokluyorlar. O zaman bu kokuyu hissetmiyorlarmış, öyle diyorlar. Hadi bakalım, güzel bir gün batımı olacak. Burada da sular çekildi yine. Şuradan gidelim. Abi bir az önce size gösterdiğim o plajın olduğu yerdeki otellerin güzelliğine bakın, bir de şuraya bakın. Bambaşka bir yer oldu burası. İnanabiliyor musunuz? İşte 200 ya, Tayland'ın Phi adasının resmen 200'ü. Leş bu taraflar. En kötü yer burası şu ana kadar ki. Her şey her yerde, koku rezalet. İşte ama en iyi manzara izleme noktası da yine burada. Şu tepede. Bak, tropik bir ada dersin. Harika yerler dersin. Şu karmaşaya bak. Tenekeden evlerde yaşıyorlar. Hello. Sivadikap. Burası daha halkın yaşadığı yer oldu. O turistik yerlerden çıktık bayağı. Baksana evler bile. Yani sanırsın Bangkok'u falan geziyorum böyle. Hiç tropikal bir ada havası yok. İçme suyu buradan gelip bu şekilde arıtıp alıyorlar. Bu dikkatimi çekti. Birkaç yerde de gördüm. Suyu arıtıp otellere satıyorlarmış. Çünkü buradaki sular içilmiyor. Şuraya baksanıza, her yer her yerde. Allah'ım, insan şurayı bir temizler, toparlar değil mi? Yani bu kadar ülkenin en önemli turistik yerine çıkıyorum şu an. İnşallah çıktığıma değecek bakalım. Böyle farklı farklı tepeden görebileceğiniz noktalar var. Bana burayı yönlendirerek otelin yanındaki elemanlar söylemişti. Pin atmıştım Google'dan da. Viewpoint yazıyor bak. Tamam. Doğru yerdeyiz. Sivadikap. Kalk böyle yerlerde yaşıyor abi. Az önce binlerce dolarlık oteller var ileride. Bir yanda da sefalet. Bu ülkenin %40'ı sefil. Tayland'ın, bakmayın yani o gece hayatlarına, otellere falan. Pek sosyal devlet değil burası. Biri bana dese ki şöyle bir turistik yer var, hadi git fotoğrafını çek. Bak şurayı görsem dönerim. Ama onlar da arıyor. Hiç başka şey yok çünkü. Tabela kalmadı ve çöpün içinden gidiyorum, çöpün. Buraya çıktığımda değecek mi bilmiyorum ama yol rezillik, pislik. Arkamdakilerde Portekizli kadın ana avrat küfür ediyor. Bir daha diyor bu pisliğin içine gelmem diyor. Haklı. Haklı yani. Bu konuda pek yorum yapmayacaktım. Ama gelinecek bir yer değil. Adada yaşam anlamında yani. Bir o plaj güzel. Sırf onun içine değmez. Yani
Buraya günübirlik gelmek daha iyi. Özellikle çiftler için söylüyorum. Şimdi şöyle bir yoldan çıkıyorum abi. Allah, bakalım nereye kadar çıkacağız. Bildiğin dağa tırmanıyorum. Geberdim. Ah. Bu kadar hamladığımı düşünmemiştim. Çok zor çıktım. Beni yordu. Burası. Geldiğimizi düşünüyorum. Böyle bir de bar var. Ay. Yarıldık. Bildiğim kadarıyla burada 3 seviye var çıkarken. Bu ilkiydi. Şimdi en yukarıya doğru devam ediyorum. Burada da her yere su boruları çekmişler. Ve hiçbir zaman kapatmıyorlar, örtmüyorlar. Her şey dışarıda. Şimdi daha da tepeye çıkarken böyle kazık üstlerine evler yapmışlar ama boş gibi. Köy oldu bir anda burası. Buradan yol varsa arabayla da çıkılıyor olması lazım ya da motorla, ne bileyim. Gerçi adada araba yok da bir şekilde geliniyor olmalıydı. Amerikalılar gördüm şurada. 15 dakika daha yürüyeceğim dediler. Hadi bakalım. Az kaldı. Abi sanırım şurada daha güzel bir yol varmış. O olmamalıydı. Tahmin ettiğiniz üzere. Kesinlikle farklı yerlerden birleşiyor burası. Yani 3-4 farklı patika yol var. En tepeye buluşuyorsunuz en son. Ben hata yaptım yine. Neyse bak, hayatta yediğin kazıklara deneyim diyorlar. En azından ben bu deneyimi yaşadım. Siz gelirseniz yaşamazsınız. Şöyle bir düzgün yol oldu. İşte çıkmayı hedeflediğim yer bu Viewpoint 3 noktası. Burası bir Müslüman mahallesiymiş. O yüzden sigara, alkol içmeyin uyarısı yapmışlar. Tabelayı koymuşlar. Geldim. Ne diyor? Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Ve doğayı kucaklayın. Allah'ım lütfen geldiğime değsin. Vay. Güzel. O kadar yürümüş müyüz be? Nerelerden geldik? Bütün şu tepeleri aşarak. Buradan geriye dönüyorum artık. Yani ben gün batımında gidin diye bloglarda okuduğum için gelmiştim ama bence gündüz gelmek daha iyi buraya. Çünkü denizin o turkuazlığını daha net bir şekilde görebilirsin. Burada bir yürüyüş yapabilirsin ama çok sıcak oluyor. Yani sahilde yürürken piştim. Gündüz buraya gelmek zulüm olabilir. Belki sabah saatlerinde daha iyidir. Şimdi dönüyorum aşağıya. Bu sefer az önce gösterdiğim yoldan gitmeye deneyeceğim bakalım. Aşağı inince de artık bir masaj yaptırırım ayaklarıma. İşte doğru yerler bunlarmış. Ben yanlış yerden gelmişim. Burası da ikinci gözetleme noktası. 50 baht ödeyeceğiz. Ulan asıl yerler buralardı ya. Kaçırdık. Şuraya bak, adamlar buraya tesis bile kurmuşlar. Viewpoint Cafe diye, bakın. Aklınızda bulunsun. Oturup orada bir şeyler içebiliyorsun. Benim gelmek istediğim yer buraydı artık. Dönüşte geldim en azından, buna da şükür. Böyle kayaların üstünden gün batımı izleyelim. Üçüncüye gitmeye hiç gerek yokmuş bile. Bu çok daha güzel. İşte bunu söylüyordum. En azından gelip görmüş oldum. Tabii dediğim gibi bak, gündüz olsa şurada muhteşem renkler görülebilirdi. İşte doğru nokta buymuş. Buradan girmek gerekiyormuş. Benim gibi bir sürü turist de yanlış yaptı. Niye böyle bir şey oldu diye soracak olursanız Google haritalarda yanlış yere ve pin konmuş, o yüzden. Neyse, aşağı inince bir masaj yaptırıp rahatlarız, geçer şimdi acısı. Bu da bir tecrübe oldu. Duşumu aldım. Oh, tertemizim şu anda. Kendime geldim. Çok fazla yürümüşüm. Yani adanın resmen komple etrafını yürüyüp sonra tepeye çıktım falan. Tabiri caizse anam ağladı derler ya, öyle bir gün oldu. O yüzden şimdi sokaklara çıktım. Masaj yaptırayım, bir böyle ayaklarım rahatlasın istiyorum. Sonra yemek yemeye gideceğim. Şöyle bir yer buldum bak mesela. Gayet 350 bahta masaj yapıyorlarmış. Temiz de bir yere benziyor. Hadi girelim. I want food massage. 1 hour. Svadika. Böyle deyince hemen mutlu oluyorlar. Bak, temiz bir yer burası. Oh. Tayland'da en çok bunu seviyorum. Yani sadece 10 dolara, 8 dolara. Bu biraz pahalı, 200'e falan da var da güzel bir yer olduğu için seçtim. 1 saat masaj yaptırıyorsun.
Where are you from? Where are you from? Sinan? Isan? Yeah, I know. What's your name? Pan. I am Deniz. Nice to meet you. Şimdi bunlar hep İsanlı. Masaj yapanlar, gece hayatına çalışanların %90'ı İsan diye bir bölge var. Oradan buralara gelip turizm sezonunda çalışıyorlar. Direkt kızın oralı olduğunu söyle, şaşırdı zaten. Masajda ve kendime geldim. Şimdi sokaklara çıktık. Bir yemek yiyelim diye. Çok güzel mekanlar var. Bakın böyle hem Avrupa hem Asya mutfaklarını bulabiliyorsanız ve fiyatları kesinlikle Phuket'e nazaran çok daha uygun. Özellikle deniz mahsulü konusunda bir sürü yine burada da seçenek var. Bir yer var. Buranın en eski restoranlarından bir tanesi ve bir sürü yabancı blokta böyle öve bitirememiş. Özellikle böyle burada sarımsak kokusuyla biliniyor orası. Sarımsaklı ürünleri çok meşhurmuş. Oraya gidiyorum şimdi. Burası bir de bu arada arkadaşlar daha Avrupalıların olduğu bir yer. Phuket'teki kadar çok Arap, Hintli yok. Ve buraya insanlar pek tabii ki fuhuş turizmi için değil, yaşamak için. Backpacker'lar, özellikle sırt çantalı gezginler deneyimlemek için geliyorlar. Yani Phuket'te gördüklerimin çoğunu, rahatsız olduğum şeylerin çoğunu burada görmedim. O yüzden şu ana kadar o konuda şikayette bulunamayacağım. Var ya, ne yapıyorsun? Niye öyle bir şey yaptı ki? Şurada mesela çok güzel tavuk satıyorlar, kokusu falan harika ama ben bunu yersem doyarım. Zaten çok yemek yemiyorum. O yüzden hakkımı güzel bir yemekten yana kullanacağım. İşte onun da adı şu, Garlic 1992 restoran. Sırayı görüyorsunuz bakın. Hadi bakalım deneyelim şansımızı. Şimdi şu kadar insan sırada bekliyoruz. Az önce bir 10 kişiyi aldılar. Ben herhalde en sonuncuyum. Benim şurada şu zargananın büyüğü diyebileceğim böyle kılıç balığı gibi mi diyeyim aynı zamanda o dikkatimi çekti. Bunu açmış böyle parçalamışlar bak dilim şeklinde satıyorlar. Burada şu red snapper'lar var çok meşhur kırmızı balıklar ve bir de şöyle bir balıkları var ama genelde bunlar saman gibi oluyor. İyi bir sosla yemekte fayda var. Şu da bu balıktan çıkan parça olarak satıldıkları bir tabak ve 260 bahtmış. Karidesler yine pahalı. 4 tanesi 280. Ortamda böyle esnaf lokantası gibi. Bakalım nasıl çıkacak. Hadi bakalım. Dedikleri kadar var mı? Thank you. Şimdi mekan garlic dedi ya. Böyle bir ikram ekmek geldi. Yani Anadolu çocuğuna tereyağlı ekmek ne kadar etki yapar bilmiyoruz ama yabancılar böyle şeyleri çok seviyorlar. Çünkü hiçbir mutfakları doğru düzgün yok genel olarak. Hele Amerikalılara ekmeği oh my god diyerek saatlerce anlatır. Abi tereyağlı ekmek işte. Balık söyledim bekliyorum. Punka. Şöyle bir balık geldi. Can I have salt? Abi çok merak ediyorum. Gerçekten hani dedikleri kadar, övüldüğü kadar var mı bu restoran? Balık. Bu paraya bence iyi bir menü. Yani şu yemeğe 250 baht verdim sadece. O da 8 dolar falan. Afiyet olsun hadi. Şimdi yemeği yedim. Özellikle patates çok güzeldi. Balıktan ziyade. Ama fiyat ve performans olarak gayet iyiydi. Çok enteresan bir kültür göstereceğim size. Hazır olun. Yani bunu daha önce bir yerde gördüm mü hatırlamıyorum. Böyle şişleri görünce fark ettim. İnsanlar şişlerle dövme yaptırıyorlar. Abi bakar mısınız? Bak neyle yapıyor. Şişle yapıyor bildiğin. Ve sokağın ortasındayız şu anda bak. Az önce gördünüz yani insanların bedenlerine ellerindeki şişle dövme yapılıyor. Ve aynen az önce size verdiğim bilgileri doğrulayan bir arkadaş vardı dövmeci üstadlardan. Ona sordum. Dini bir aslında ritüel olarak başlıyor. Adanmışlıklarını göstermek için. Din insanlarının, öğrencilerin daha çok. Akabinde de buradaki özel adadaki insanlara kültür olarak işlenmeye başlıyor. 2000 yıllık bir kültür. Ve ilginç bir şey daha söyleyeyim. O dövmeyi yaptırırsanız vücudunuzdan asla çıkartamazsınız. Hem dini baskısından dolayı hem de o işlemden dolayı çıkmayan bir dövme şekliymiş. O yüzden yaptırmadan önce 1000 defa düşünün diyorlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi sizi bir partiye getirdim.
Allah, bu gençlik nereye gidiyor? Zıvanadan çıkmış. Gençliğim aklıma geldi. Hiç canım çekmiyor şuraya gideyim de eğleneyim demiyorum artık. Bizden geçmiş. Neyse ben yoluma devam edeyim. Sabah burası bakın ne kadar deniz gelmiş. Çekilen deniz akşam geri geliyor. Burada da eğlence var. Burada da böyle barfix yaptırıyorlar ama daha çok dayanabilme üstüne kurulu doks ne kadarmış? Bir tane çank veriyormuş. Süreler var. 90 saniye durarsa 2 tane, 150 saniyede 3 tane alacakmış. Eleman deniyor bakalım. Akşamları da çok hareketli gördüğünüz gibi. Gündüz ayrı, gece ayrı. Burayı küçük bir Kopangan adasına çevirmeye çalışmışlar. Parti adası yapmaya çalışmışlar ama tam olmamış. Orada da Full Moon Parti var meşhur ama burası tam yani başaramamış gibi geldi bana. Burada yine bakın weed satıyorlar. Ne olduğunu bildiğiniz kötü sigaralardan. Şurada bir dönerci var. Her yerde olduğu gibi. Böyle ara sokaklara girerek geziyorum şimdi. Bayağı da yoruldum. Bir yere oturup soğuk bir şey içmek istiyorum. İçim yandı. Bak dedim ya parti yeri yapmaya çalışmışlar. Böyle kokteyl barları kurmuşlar. Bunlar böyle kova. Kovanın işte içerisine içkiyi doldurup içiyorlar. Yani burada bir kültür bu. Tayland'ın her yerinde görebiliyorsunuz. Şöyle mesela viski kovası yapmış. 450 bahta satıyor. Burada gençler alıyorlar. Önce sahilde demleniyorlar. Sonra partiliyorlar. Ama inanın artık hani demek ki 20'li yaşlarla 30'un arasındaki farkı artık çok net görebiliyorum. Bu kadar canımı çekmiyor ki gideyim de böyle parti yapayım falan. Eskiden ölüyorduk. Arkadaşlarla falan böyle eğlenmek için. Şimdi mesela yarınki turu düşünüyorum. Yarın tura gitmek istiyorum. Adalarda ne göreceğim? Erken yatmam lazım, erken kalkmalıyım. Yanıma neler alacağım falan böyle. Böyle tabiat daha fazla mutluluk veriyor. Bakalım 40'larda ne olacak? Meşhur Tayland dondurması, tava dondurma. Ben de yaptıracağım. Do you have strawberry? Ha okey varmış. Param olsa da ben alsam diyecek sandım. Yani Türkiye'de de artık her yerde görüyoruz. Hani yerinde yemek başka bir keyif tabii ki. Valla şu kadar dondurma yaptı verdi. Adam 120 baht. 3 dolar falan para değil. Bir gün Tayland'da böyle geçiyor işte. Buralarda birazcık daha merkez sokakları. İnsanlar yemeklerini yemişler, eğlenmeye gidiyorlar. Sahilde az önce gördüğünüz gibi cıstık cıstık olan yerler de var. Böyle canlı müzik dinleyebileceğiniz daha sakin yerlerde. Ya burada da Thai box yapıyorlar. Direkt şuraya ring kurmuşlar, dur. Giriş ücretsiz, bir şeyler içmenizi istiyorlar. Ama ben sevmiyorum bu dövüş işlerini ya. Şöyle bir yer. Tabii o da turistik yani, o şey değil, tam o boksu hissettirmiyordur bu arada. Şimdi ne yapıyoruz? Tur arıyorum. Tur şirketlerinden birinden tur alıp artık yarın bu meşhur Maya Beach'in de olduğu 6-7 noktaya görebileceğim bir geziye çıkacağım. Ha bak size bir de şurayı göstereyim. Burası da bayağı ünlü bir bar. Bayağı gördüğünüz gibi tıktım zaten. Bir girip bakalım. İsmi ne? Backpacker Bar. Dostlar benden bugünlük bu kadar. Size Phi Phi Adası'nın altını üstünü neredeyse getirdim zaten. Şimdi böyle gidip turumu alacağım. Hemen erkenden uyuyacağım ve yarın o güzel yeri tekrardan ayrı bölümde size aktarırım. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki dünya turumun böyle kapsamlı vloglarını izlersiniz. Yine söylüyorum, açıklamada hem kalınacak bölgeleri hem web sitemdeki Tayland yazılarını ve bu gezimin özetini zaten bulabilirsiniz. Buralara gelecekseniz oraya da bakmadan asla plan yapmayın. Hadi bakalım bir sonraki bölümde Phi Phi Adaları'nda görüşmek üzere.